Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Film Biyotik'in yeni bölümündeyiz. Bugün maalesef Insidioux'u konuşacağız ve onun getirdiklerini konuşacağız. Fazlıcığım tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sefer normal bir şekilde hoş bulduk. Evinizin Öyle. podcast makineleri bugün Insidioux'u konuşacak. Bakalım ne düşüneceğiz. Öncelikle ben bir ufaktan sazı alayım elime. Insidious, Denis Villeneuve'ün 6,5 milyon dolara çektiği düşük bütçeli ve ikinci işi. Hatta Denis Villeneuve için kapıları açan bir filmdir Insidious. Her şeyin başladığı o filmdir. Onun dışında günümüzdeki olan saçma sapan savaşi durum, o 3. Dünya Savaşı'na giden yolda Insidious bence çok önemli bir film, çok değerli bir film. Evet. Bunu tabii ki en sonda ikimizin tiratlarıyla konuşuruz. Ya olur Ona da gelmeden İran'dan bunu izleyen, İsrail'den izleyen varsa babanız, kardeşiniz çıkabilir. Anneniz, Ya kardeşinizle Allah be. herhangi bir yani böyle şeyler olabilir. Buna şey Ya bu tiratlar yani. Tabii ki de bunu biz iddia etmiyoruz. Yani kesinlikle Danny Picci'nin işleri bunlar ve bizim alakamız yok. evet. Dediğim gibi Insidious, Denis Villeneuve için her şeyi başlatan bir film. Çok ağır bir film. Konusu gereği, anlattığı gereği, ağırlığı, son sahnesi, her şeyi böyle derinden insanı vuran, Radiohead müziğinin girdiği nokta bile olsun, insanı böyle kalbine ateş eden bir film bence Insidious. Onun dışında yani Denis Villeneuve'ün bir tiyatro oyunundan esinlendiğini biliyorum. Hatta bunu araştırıp bakmıştım. Tiyatro oyununun sahibinin de adına hemen bakayım. Unuttum çünkü. Vajdi Mowat'mış ismi. Evet, Vajdi gider Mowat'ın izlersiniz. 1975 ile 1990 arasında geçen Lübnan İç Savaşı'nı anlatan Hı hı. tiyatrosundan görüp Denis Villeneuve diyor ki ben bir sonraki filmimi şu an çekmeyeceğim, bunu çekeceğim deyip e, tiyatro yönetmeninden de bütün İzinleri. izinleri alıp bütün kollarını sıvayınca bu film ortaya çıkmış. Onun dışında şöyle bir şey var. Yönetmen Majdi demiş ki istediğin gibi yorumlayabilirsin. Yani bütün olumlu olumsuz her şeyi kullanabileceğine Sanat da böyle tam bir şey değil talimat midir? vermiş. Sanat da böyle bir şey değil midir Böyledir. Olçarım? Böyledir. Kesinlikle çok saygı duydum. Ya büyük ihtimalle tiyatro oyununda hani bu derece bir seviye yoktur. Hani tiyatronun yönetmeni, senaristi hani film izleyince şey olmuştur. Ya şaka maka şöyle diyeyim, harbiden ağır bir film ama aynı zamanda hani böyle ağır filmler izlemeye başlamak isteyen insanların da kesinlikle başlayabileceği bir film. Çünkü merak unsuru o kadar Çok yüksek. hakim ki hani bir ufaktan gireyim, hani merak unsuru o kadar aktif ki o ağırlığı bir noktada kaldırmanıza çok yardımcı oluyor. Hani çünkü genelde böyle ağır filmlerde biraz daha hani çok zevk almak için değil de altındaki mesajı hani daha çok severseniz hani katlanabilirsiniz bu türü. Ama bence kesinlikle bunda hani o merak unsuru yardım ediyor. Hani bu da tiyatronun yönetmeninin Deni'ye verdiği hani büyük ihtimalle alandan kaynaklı ve Deni'nin de zaten Kesinlikle. vizyonundan hani gelecekte yaptığı iş, yapacağı işleri başarısını gösteren bir şey oluyor. Hani unsur oluyor. Bu yüzden bence hani baktığınızda bana göre başarılı bir film olarak şey adlandırılabiliyor. Hani benim en başında vermek istediğim, söylemek isteyeceğim şeyler bunlar. Hani sen. Valla Insidious dediğim gibi yani dediğin her şeye çok katılıyorum. Ya 6,5 milyona çekmek şu filmi çok önemli ki bunu çekmek için o coğrafyaya Denis Villeneuve seyahat etmiş, Hı hı. ona göre yazmış, tiyatroyu izlemiş, esinlenmesi gereken her şeyi 10 numara 5 yıldız yapmış. Özellikle de başrol oyuncusu inanılmaz bir performans gösteriyor bence Kesinlikle. Insidious'in. Filistinli kadın bir direnişçiden esinleniyormuş orijinal film. Bunun yanında da genellikle Beyrut, Sabra, Şatliye katliamlarından esinlenmiş. Filmin naval karakterini oynayan Lubna Azabal inanılmaz bir performans gösteriyor. Hem gençliğini hem yaşlılığını oynuyor, hem biraz ufak gençliğini oynuyor. Bütün katmanları da ayrı ayrı acayip hissettirebiliyor. Insidious'in diğer kadrosunda bulunan bu Melisa olsun, Maxim olsun, bütün oyuncular bence hem bilinmeyen oyuncular, hem o yörenin oyuncuları, hem de inanılmaz oynuyorlar. Yani izlerken asla şey demiyorsun, işte bu Fransız bir oyuncu değildir. Bu tip bir şey demiyorsun. Sanki Evet. yönetmenin 10 yıldır tanıyormuş gibi döktürüyor herkes. Bu bence filmin seviyesini bir tık daha yukarı taşıyan bir unsur olmuş. Oyuncuların ve konunun bu kadar iyi olması. Bunun yanında abi bence filmin en iyi özelliklerinden biri. Ben direkt giriyorum artık kendimce Hı iyi hı. olan kısmına. Evet. Film apaçık bir ülkeyi, bir bayrağı, bir dini hedef almıyor.
hiçbirinin ismini, Beyrut'un ismini, katliamların ismini, herhangi bir şeyi Çok iyi kapatıyor. hedef alıp söylemiyor. İnanılmaz Yani iyi kapatıyor. Hani zaten bir hedef alma da yok. Hani tam olarak bir hani kapatacağı bir durum da yok. Ama anlatmak istediğini de hani aslında o yaşanan kötü durumları, önceden yaşanan kötü durumları da belli bir suçlama olmaması için inanılmaz iyi kapatıyor. Hani kesinlikle. bunu çok iyi başarıyor. Onu ekleyeyim kesinlikle. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, sonuçta ne kadar şey yapsak da e, insanlar birçok şeyden alev almaya çok müsait ve bir anda izledikleri herhangi bir şeyin bakış açısını, her şeyi geçtim, izledikleri filme bile bakış açısını inanılmaz değiştiriyor. Bu kendi hayatlarındaki siyasi görüşlerini çok çok geçtim. Hani filme bile bakış açısını değiştirir ve bunu hani o kadar iyi engellemiş ki hani Bence de. gerçekten hani olan olayları o şekilde karakterlerle, o şekilde yerlerle oluşmuş gibi izliyorsunuz. Bu bence bayağı başarılı. Zaten hani başarılı yaptığı şeylerden bir tanesi de bu. Hani bunu ekleyeyim sana. Bence de. Ya kesinlikle e, ya bunun dışında film bunu yaparken ama hani şeyi de kapatmıyor yani. Orta Doğu olmadığını da iddia etmiyor. Bayağı bildiğin Orta Doğu'ya gittiklerini film açıkça söylüyor. Ama bunu gerçekten ikimizin de söylediği gibi kibar bir şekilde yapıyor. Bunun dışında Denis Villeneuve filmi bir savaş filminden de öte bir aile filmi olarak görüyormuş. Kendi böyle ifade etmiş. Ben de bu ifadesine %100 katılıyorum. Yani Marwan ailesinin bu öncelikle ya o kadar hızlı unutuyorum ki ismini yani. Hiç bizim yöreden değil ya. Naval'ın ilk başta ailesinin terk edilmesi, sonra çocuğu tarafından ayrı kalması, sonra bir nevi tecavüze uğraması ve sonra bir iki çocuğun daha olması, onları yetiştirmesi ve Avrupa'ya göçmesine kadar ki bütün süreci kapsayan film bence acayip de yani çok ağır da bir aile filmi olarak hissettiriyor. Yani hala günümüzde o civarlardan Avrupa'ya göçen, Avrupa'dan başka yere göçen insanların yani etnik kimliğini bulma hissi sönmüyor. Sonuç olarak böyle bir gerçek var. Hepimiz başka ülkelere de gitsek, başka yerlerde de olsak sonuç olarak ait olduğum yeri Her bir merak şey ediyorsun her istemezsen. şeyi geçtim. Hani filmin çıkış noktasında da, başında da, sonunda da, bazı noktalarda böyle ortalarına doğru da e, hani aile filmini olduğunu bize göstermek için şunu yapıyorlar. Hani aslında parçalanmış bir aile belli bir noktada. Hani Evet. parçalanmış bir aile ve her birey birbirini arıyor. Biri babasını bir noktada, biri kardeşini bir noktada. Aslında ikisi de aynı kişiyi arıyor. Hani zaten plot twist dediğimiz hani o Şey de bu yani. tam olarak hani eğer bir şeye plot twist, hani plot twist icadı bu filmle bile de hani o kadar büyük bir şeydi benim için. Hani Ya ben şöyle söyleyeyim plot twist tabii ki bu filmden bulunmamıştır evet da. ama Bahsettiğin, hani bahsettiğin nokta çok doğru. Yani plot twist'in bir tanımı olsa bu film olurdu. Yani evet. o topuğundaki işareti gördüğü andaki o 1+1 sahnesi çok meşhur. izleyicinin hani bir de şunu, İnanılmaz ya. film sana bir anda gerçekleri de söylemiyor dan diye yüzüne. Hani senin bunu kavraman ve bununla karşı karşıya kalmanı sağlıyor ve bir anda ben hani filmi izledim. Ben filmi yeni izledim. Zaten izledikten sonra direkt Olçar'ı aradım. Hani o şaşkınlığımla aradım. Çekelim, Hani direkt çekelim video dedi. evet hani o şaşkınlığımla aradım. Hani direkt çekelim video dedim. Çünkü gerçekten hani kanalımızı seven, her videosunu izleyen yani Eylül yenge değilseniz ya 5 Eylül kişi. ya o 5 kişiden biri bizim grubun veya Eylül yenge değilseniz şey ne onun adı? Hani bu videoyu filmi izleyerek açmışsınızdır zaten, izlemişseniz açmışsınızdır. Ama hani Kesinlikle. olur da gidip izleme gibi bir düşünceniz varsa kesinlikle ağzınızın açık kalmama gibi olasılığı yok. Kesinlikle inanılmaz o plot twist'i şey yapan ve bunu işte dediğim gibi diri tutma sebeplerinden bir tanesi de senin değindiğin nokta aile. Hani bir aile filmi noktasından çıkıyor. Çünkü hani yarıda kalmışlık hissi var. Bir kısmında Acayip bir o his çocuk ya filmde. çocuklarda babasını arama, aynı zamanda kardeşini arama ve hani o Naval karakterinin bu geçmişe döndüğümüz süreç boyunca belli bir arayış içinde olması aynı şeyde. Ya bunların hepsi toplandığında bir bütün altında buluştuğu konu aile teması. Yani o yüzden Doğru. ben de çok katılıyorum aile filmi olduğuna. Hani hissettirdiğine de bunu iyi de hissettiriyor. Hani o yüzden Tabii. başarılı bu noktada da bence. Ya ilk bahsettiğin yere birazcık değinmek istiyorum. Abi filmin merak unsuru çok felaket iyi. Yani merak unsurunu yaparken
Çok basit müzik kullanımları var. O da çok doğru. Yani böyle izlerken 3 tane müzik falan giriyor ve üçü de çok iyi. Full kullanmışlar müziği. Genellikle müziğin bir kısmı kullanılır filmlerde. Müziği bayağı full kullanmışlar ve acayip etki bırakıyor. Onun dışında bu işte karakterlerin tekrar Orta Doğu'ya seyahat ettiğinde, Orta Doğu'da mekan değiştirdiklerinde, başka insanlarla konuştuklarında, hoş karşılanmadıklarında bile o merak unsuru o kadar yüksek ki hani ayıramıyorsun gözünü yani. Filmden ben 30 saniye böyle kafamı çevirdiğimi hatırlamıyorum filmi izlediğimde. Acayip merak ettiğim bir film olmuştu izlerken. Normalde filmi açarsın, dikkatini dağılır. Hele günümüzdeki brain rot seviyesinin geldiği eşik çok yüksek Hani olduğu şu için an ben Instagram'da Balerina Cappuccino ile Tung Tung Saur'un aşkını falan yani böyle bir dönemde işte ya Kadıköy Boğazı'nın Rabia'ya ne zaman kavuşacağını gülserken hani harbiden hani şöyle bir dönemde izleyip de kafamın harbiden neler neler var olduğu bir şeydi. Ha şuna değineceğim bu arada. Hani filmin merak şeyini benim açımdan şu şekil direkt özetleyebilirim ben. Ya belli yerler kullanmışlar, tamam mı? Hani farklı coğrafyalar kullanmışlar. evet. Benim coğrafya bilgim çok kötüdür. Bayağı kötüdür. Hani ve hani e, karakterlerimiz Naval özellikle hani coğrafya değiştirdikçe ki filmi zaten bu şekilde parçalara ayrılmışlar bir nevi. Hani bölge bölge, bölüm bölüm, şehir şehir, ülke ülke Hı hı. isimleri yazıyor. Ve ben her defasında gerçekten asla hani umurumda olmayacak bir şey. Hani anladın mı? Ve gidip Google'dan araştırdım, baktım burası neresi diye. Yani bana göre Arabistan Arabistan'dır. İşte Sudan'dır. İşte yok Filistin'dir, Cart'tır, yok Lübnan'dır. Benim için hepsi aynı yer. Tamam mı? Gerçekten aynı yer. Yarımadası zaten yani. Ya Hepsi aynı yer. ay o kadar umurumda olmaz ki, gerçekten başka bir şeyde bu kadar umurumda olmaz. Ama filmde onu bile hani farklı şehirlerin, ülkelerin insanlarını bile o kadar iyi işlemiş ki merak ediyorsun. Hani Ne- burası neresi? Hani ben şu an nereye geldim? Şu an nerede geçiyor? Hani araştırma dürtüsü uyandırıyor insanda. O merakı sağlıyor ki zaten bunu film boyunca birçok konuda yapıyor. E, Zaten bize hani ikimize de başarılı gelmiş bu film. Yani bize Evet. başarılı gelmesinin sebebi de bu. Ana tema bu. Hani tamam, aile temasını, savaş temasını, ondan sonra işte aynı zamanda yarım kalmışlık hissini, birçok hissi, birçok konuyu bağlayan ortak nokta, bu kadar başarılı bağlayan, bize eğreti durmayan, işte bu kadar cesurca sahneleri gösteren, bu kadar cesurca konuları anlatabilen, bu kadar ciddi mesajlar verebilen şeyleri ortak noktada buluşturan ve bize gayet smooth, böyle dümdüz akıp giden, bizi hiçbir şekilde sıkmamasının sebebi kesinlikle bu merak unsuru ve Bence. kesinlikle çok tadında ve tadında iyi geçtim. Hani araya atmak olur tadında belki, ama bu hani o kadar canlı bir merak ki izleyiciyi oturduğu yerde kımıl kımıl ediyor. Hani şu an ben neredeyim hissi hayatta bazen olur. Hani birçoğunuzun içinde şey yapar. Hani çok bir şey çok merak edersiniz ve öğrenmeye çalıştıkça böyle daha da derinine düştüğünüzde, daha da derinine indiğinizde o öğrenme hissi daha da alevlenir içinizde. Hani bu film de onun bir örneği. Hani kesinlikle hani buna film gözüyle bile bakmak aslında bu gerçekten bir deneyim. Hani Gerçekten öyle bu arada. hani bu nitelendirmek istediğimde hani bu inanılmaz dünyanın en başarılı filmi gibi anlatıyor olabilirim. Belki böyle çok heyecanlı bir şekilde anlatıyor olabilirim. Ama aslında bunun sebebi de son dönemde en azından buna yakın bir şey bile izleyemememizden Ya bu kaynaklı. kadar ya aslında buna yakından ziyade farklı genrelerde Hı hı. bambaşka güzel şeyler izledik mi? İzledik. Ama Incendies'in son zamanda diğer filmlerin yapmadığı şunu yaptığını gördük. Özellikle sen. Abi bu merak unsurunu bu deneyim diye adlandırdığın seviyeye kadar getirmek o kadar zor bir şey ki. Yani Evet. o kadar zor ki. İnsanların dikkati çok hızlı dağılıyor. Hani film süreleri düşüyor. Zaten süper kahraman patlama çatlama bilmem ne bam 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 sürekli. Hani normal bir dramayla, aileyle, savaş filmleriyle bir insanın dikkatini çekmek artık gerçekten çok zor. Ya şu Hakikaten çok var. zor. Her şeyi geçtim. Şu var. Artık filmlerin dikkat çekme noktaları ya belli bir süperstarı, zaten normal hayatında çok ünlü olan, hani buraya videosunu da çektik. İşte Selena Gomez'dir, Ariana Grande'dir, işte odur budur. Hani zaten ünlü olmuş insanları kullanmak veya atıyorum çok yüksek bütçeli aksiyon, işte süper kahraman filmleri çekmek. Hani benim
aklımı hani çelen şey, bu kadar beni heyecanlandıran şey, çok düşük bütçeli, hiç tanınmayan, bu kadar duyguyu bir film içinde yaşatabilen ve aslında şunu bizim her yönetmenden çıkan, bu sektöre katılan her işi takip etmemize lazım olduğunu gösteren şey. Çünkü Denis Villeneuve de büyük ihtimalle hani bu filmi çekmeden önce böyle inanılmaz insanların açıp da of, Denis Villeneuve çekmiş bu filmi dediği bir yönetmen değildi. Hatta belki Kesinlikle değildi. ki belki bu filmden sonra bile öyle oldu ama kesinlikle takip edilmeli ve piyasaya böyle işler kesinlikle lazım. Hani eee, her noktada sen müzik noktasına değindin mesela, oraya da değineyim. Hani bir bu deneyim denen adlandırdığım şeyi hani duygulardan bana hissettirdiklerinden kaynaklı söylüyorum. E, Ve buna belki de en büyük destekçi film içinde, inanılmaz görüntüler yok belki filmdeki. Denis Villeneuve'ün hani sinematografi Allah'ı, Çok iyi. hani bir insan olduğunu biliyoruz ve son çalıştığı işlerde müzikal açıdan da özellikle hani Hans Zimmer'ı, Dune benim en sevdiğim film serisi değil, en sevdiğim filmlerdir. Hani Dune 2, Dune 1. Hans Zimmer'la çalışıyor ki bu kadar doğru müzik kullanımı en çok destekçisi bu işin kesinlikle. Hani keyiflendiren, bu deneyimi daha da keyifli kılan noktası müzik noktası. Bence. Hani şöyle bir komple baktığımda bütün açılarını şey yaptım, değerlendirdiğimi düşünüyorum kendi açımdan ve hani kesinlikle bir insanın hani şu dönemde, şöyle bir dönemde en azından sinemaya biraz ilginiz varsa veya farklı bir şey izlemek istiyorsanız, gerçekten kendinizi bir deneyime tabi tutmak istiyorsanız kesinlikle bu film, o film hani açıp oturup gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz ki sonrasında zaten illaki beğenen olur, beğenmeyen olur. Gelir bu videonun altına da söylersiniz. E, Çok başarılı bulduğum bir iş. Hani söyleyebileceklerim en azından bu film açısından benim bunlar. Sana vereyim sözü. Ya ben birazcık bir iki bir ekleme daha yapayım. Sonra dediğim gibi ben de zaten çoğu şeyi söyledim. Ya Incendies aslında sahne sahne incelense, derin derin burada hani ben sana sahne hatırlatsam üstüne daha bileceğimiz bir film. Ama bence Incendies'in asıl iyi yaptığı şey, yani 2010 yılında 2009 yılında çekilmiş bir filmin 2025 yılındaki savaşlara hala ışık tutabiliyor olması. Yani aslında 1975 yılında olmuş bir iç savaşın şu anki durumda aslında çok da büyük bir fark olmadığını gösterebiliyor olması. Ve bunu en başta dediğim gibi kimseyi kırmadan, kimseyi zan altında bırakmadan yapması çok önemli. Yani sonuç olarak film kolaya kaçmıyor. Düşük bütçeyle yapılıyor. Denis Villeneuve'ü bize kazandırıyor. O yüzden bence hem manevi olarak benim için çok değerli bir film, hem de anlattığı ve yapma şekli sebebiyle çok değerli bir film. Öncelikle bunlar yani filmi inanılmaz bir seviyeye çıkarıyor. Filme puanlarımızı verdikten sonra birazcık da anlattığı konu hakkında Hı hı, durmak tabii. istiyorum. Hem Tabii seni hem tabii. kendimi. Ben filme yani bütün her şeyin dışında 9 veriyorum. Yani yani 10 niye vermedim çok bir fikrim yok. Ama çok rahat 9 alacak bir film. Ya Kült benim seviyesinde bir film. benim de 9,5, hani 9,5. Yarım puan kırdığım yeri şöyle söyleyeyim. Tek bir karakterden kaynaklı yarım puan kırdım. O da çok Toy Story'deki hani bir tane şey lavuk vardı ya. Ya Naval'ın oğlu var ya, bir tane şey olan oğlu. Simon, Marvan. Heh, Simon Marvan. Ha, İkizdeki. ikizdeki oğlu. O çocuk Toy Story'deki hani kuru kafa kıyafeti giyen bir tane lavuk vardı, yavşak orospu çocuğu. Çok hani çok onunla bağlaştırdım. Filmde bir an aklıma o geldi. O bütün o yarım puanı da o aldı yani. Ya ben şimdi birazcık şeyden hakkında konuşmak istiyorum. Abi savaş çok manasız bir şey. Yani hele günümüz dünyasında nüfus arttıkça, yüz ölçümü artık insana yetmedikçe yeşilliklerimiz yanıyor. Bambaşka şeyler oluyor. Tüm dünya gergin. Bu kadar negatifliğin içinde, bu kadar saçmalığın içinde hala o ona bomba atıyor, ona bomba atıyor. Gerçekten insindeyiz. Bence savaşın ne kadar malca ve saçma bir şey olduğunu insanların hayatında olabilecek en kötü örneği vererek nasıl yaralar açtığını gösteriyor. Yani adam adamlar yani savaş kampında dövüp dayak, tecavüz sırf böyle şeylerle yıllar geçti. Yani bu sadece Orta Doğu'da olacak bir durum değil. Bu Almanya'da da oldu. Bu Amerika'da da oldu. Kızılderililere de yapıldı. Kanada'da da oldu. İzlanda'da da oldu. Bizim coğrafyamızda da oldu. Yani bunun kaçarı yok. İnsanoğlunun ahrazlığı, insanoğlunun bıkmadan utanmadan hala elindekiyle yetinmeyip öbürlerinin elindekini de döverek alması
Ya bitmiyor yani. Bunun sonu Ya o kadar bu yok ki. Incendies bu noktada bence bize çok basit ve bu savaştan kendini kurtarıp Avrupa'ya göç edebilmiş normal orta sınıf üstü bir aileyi anlatarak bize bence çok çarpıcı bir şekilde durumu özetliyor diyeyim ve kendimce bitireyim. Ya şöyle, bana göre savaş gelişmemiş toplulukların insani bakımdan gelişmemiş toplulukların kendi egolarını tatmin etmesi için başlatılan şeyler. Bu hiçbir şekilde örnek vermeyeceğim. Ama kesinlikle çok bariz ve açık ve savaşın diğer kısmındaki genelde mazlum olarak adlandırılan, hani mazlum olan kısmında zorunlulukla dahil olduğu bir şey. Ama bu mazlum olması daha önceden bu davranışı yapmadığı anlamına gelmez hiçbir zaman. Gelmiyor. Olçar'ın dediği gibi hani bu tarihte birçok noktada şu an yani dünyada olan bütün ülkelerin içinde bulunduğu ve belki bunu başlatmaya yönelik hareketler yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Ama hiçbir zaman birinin katli, belli toplumların katli veya atıyorum belli toplumları bir yerde barındırmamak bizim çıkarımıza olsa da kısa çaplı çıkarımıza olarak gözükse de kesinlikle başkalarının yaşam hakkını almak da elinden almak da kesinlikle bir o kadar hani hakkımız olmayan bir şey. Yani hiçbir yaşam şartı ne kadar zengin, ne kadar varlıklı bir gelecekte yaşayacak olsak da hiçbir canlının yaşam hakkını elinden almamıza hak tanımıyor bize. Yani şöyle söyleyebilirim. E, Bugün daha bir yazı okumuştum. E, Elinizde çok fazla imkanınızın bulunması ve bunun için çabalamak hayatta size gerçek mutluluğu hiçbir zaman sağlamayacak. Aynen Çünkü öyle. eee, yaratılış demeyeyim, evrimleşmemizden benim şeyimde, bakış açımız olarak megaloman varlıklarız. Egomuz tavan ve her defasında kendimiz için en iyisini olabileceğimiz en iyi koşul düşünürüz ve bunun için çabalarız. Zaten evrimin temel açısı da bu rekabet. Evet, İşte bu bizi mahvediyor ya. bu olmasa belli bir noktada evet gelişemeyecektik. Ama bu rekabet belli bir noktada kalmalı. Rekabet her zaman kötü bir şey olmasa da başkasının yani hayatta bize hatta ilk öğretilen şey, okullarımızda ilk öğretilen şey başkalarının hakkına girmemek. Bunun bir dinle, bir ırkla, bir düşünce yapısıyla bir alakası yok. E, Bu en temel şey baktığınızda evet sizin hakkınız varsa hepimizin hakları var. Ki bu en temeli yaşamak. Eğer bizim haklarımız varsa ve biz buna saygı duyulmasını istiyorsak başkalarının da aynı şekilde olduğunu ve bunu ihlal etmememiz gerektiğini en başından bilmemiz lazım. Burada Bence de. kesinlikle zaten suçlayacağımız spesifik bir şey, bir düşünce yapısı, bir ülke yok. Bunlar insanlığın en temel, insanlığın oluşumundaki en temel Parçalar şeyler, diyelim en yani. temel parçalar, en temel şeyler. Ve bunları unuttuğumuz zaman yavaş yavaş insanlıktan çıktığımız ve sadece kendini düşünen canavarlar olduğumuz ve evreye ilerliyoruz. E, En sonunda sadece sizin mutlu olduğunuz bir dünyada ne kadar mutluluğunuz devam edebilir bunu bilmiyorum. Ne kadar Bence keyif çok düşük. alabilirsiniz. Çok Çünkü çok düşük. çünkü emin olun bu yavaş yavaş özele indirgeyecek. Şu an belki sizin ülkeniz bir ülke kendi veya başındakiler kendi ülkesinin iyiliği ve mutluluğu için başka bir ülkeyi gözden çıkartabiliyor. Ve sonrasında daha bu ilerleyen safhalarda o mutlu ülkenin başındaki insan kendi mutluluğu için altındaki insanları ve bu şekilde devam ede e, Sonsuza to- kadar hayvanlara kadar top iniyor bu iş evet yani. toplum kendi toplumunda en sonunda belki hani kendinden gördüğün insanı hakkına girerek mutlu olmaya çalıştığın bir döngünün içine gireceksin ve bu bence çok gereksiz ve mutluluk kesinlikle bunlardan geçmiyor. Emin olun Bence de. sokakta yaşayan ve parantez içinde örnek verirsem Çağan sokakta yaşayan hani ipsiz sapsız bir insan da mutlu. E, Hani şu an belki belli refah içinde yaşayan bir insan da hakka girmediyse mutlu. Ee, Bunları ırgalayan insanlar olun. Hani bunları takan insanlar olun. Çünkü siz bunları takmadıkça ve şu ölsün bu ölsün dedikçe emin olun yaşadığınız yaşam
yaşadığınız geçici mutluluklar bir yerden sonra size de zarar vermeye başlayacak. Ee, Öyle. Bunun farkında Gerçekten olun. öyle. Yani savaş hiçbir zaman birinin kanını dökmek veya atıyorum yaşam hakkına girmek hiçbir zaman iyi değildir. Savaş her zaman birilerini öldürmek de değildir. Bu düşünceler için de geçerlidir. Yani dünyanın, pardon lafını böldüm de, Önemli değil. dünyanın genel olarak bence yitirdiği savaş bilim savaşı ve bilim de demeyeyim, normallik savaşını yitirdik. Yani hepimiz o kadar anormaliz ki, buna sen ben de dahil. Yani o kadar anormaliz ki bu dediğin megalomanlık bunun içine dahil. Bu dediğin toplumsal, kitlesel anlamda üstün altını eze eze gittiği o saçma sistem buna dahil. Birçok şey bunu o kadar fazla tetikliyor ki ve eninde sonunda elimizde hiçbir şey kalmıyor. Yani şundan belki de 100 yıl, 150 yıl sonra üstünde yaşayacağımız bir tane dünya olmayacak. Yani üstünde yaşayacağımız bir tane doğa olmayacak. Üstünde yaşayacağımız, beraber yaşayacağımız hayvanlar, canlılar belki olmayacak. Bu yüzden yani burada sizi şey kasmak da istemiyoruz. Yani sonuç olarak biz de ben her şeyi çok doğru yaptım. Aşırı çevreciydim. İşte tuttum Afrika'ya gittim, çocuklara yardım ettim. Bunu düşündüğümüzde en azından kendinizce bir şeyleri sorgulayabilirsek bence en olabilitesi Bilitesi. yüksek seviyeye geliriz diye düşünmekteyim. Bizim aşağı yukarı fikirlerimiz bu kadardı. Yani benim fikirlerim bu kadardı şahsen. Fazlıcığım, senin eklemek istediğin bir şey var mı Ya Insidious şunu üzerinde? ya Incendies üzerine hani bu savaş konusuna sadece şuna bir son değineceğim. Ee, Dediğim gibi hayatta mutluluk her zaman e, başkalarını ezerek veya olduğunuz konumu daha üst noktaya çıkartarak kazanılmıyor. E, Şu an zaten mevcut olduğunuz durumda e, sadece kendinizi geliştirmek üstüne çalışırsanız da başkalarını ezmeden e, veya atıyorum elinizdekilerle mutlu olduğunuzu ya evet ya bu en aza kadar indirgenir hani emin olun. Hani şu an yaşıyorum demek bile insanın kendine duyduğu bir saygı, mutluluk, duyacağı bir mutluluk, belki farkındalık. Evet, Olçar'ın dediği çok doğru. Bence hepimiz anormal varlıklarız. Normal denen bir kavram yok. Ki normal biz bu kanalda çok fazla konuştuk. Normal diye adlandırdığımızda insanların kendilerini ne kadar çürüttüğünü veya kendilerini ne kadar ezdiğini, kendilerini ne kadar yıprattığını her zaman görüyoruz. Bizim elimizden gelen bireysel olarak gelen tek şey bu dünya düzeni veya atıyorum ülke düzenleri, birbirlerini kopartmaya çalışan ülkeler, büyük insanların içinde sadece kendi başkalarının hakkına girmeden kendi saf mutluluğumuzla iyiliği düşünerek anı yaşamak ve olduğumuz konumdan, Kesinlikle. durumdan, olduğumuz insandan, olduğumuz yerden iyi yönlerini düşünerek mutlu olmak. Onun dışında elimizden hiçbir şey gelmez. Emin olun biz burada ne kadar çabalasak, dil döksek, belki ileri seviye sokaklara çıksak, geçmişte ne kadar örneği var biliyorsunuz. Belli bir noktaya kadar bir şeyler değiştirebiliriz. Çünkü en sonunda hepimiz kendi olanaklarımızca çabalarız. Doğru. Destek görmediğimiz bir biçimde emin olun tek başımıza hiçbirimizin bir geçerliliği yok. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve eğer olur da izlemediyseniz de kesinlikle izlemenizi ikimizin de tavsiye ettiği bir film. E, Kesinlikle. 10 numara film. e, Görüşmek üzere. Ufaktan Heh, söyle. ufaktan biz kaçalım. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Buradan diğer film biyotiklerimize gidebilirsiniz. Flow'u konuştuk. Birçok diğer filmi de konuştuk. Önümüzdeki iki filmde Sinners ve 28 yıl, 28 hafta, 28 gün üçlemesini konuşacağız diye düşünüyoruz. Antibiyotikle kalın. Diğer içeriklerimizi izleyip yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.